Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Modern Orta Doğu okumalarında bu hafta 4. haftadayız. Bu hafta İran'a geçeceğiz. İran'da 1953'e bakacağız. Biraz da İran milliyetçiliğinin öncü isimlerinden Doktor Muhammed Musaddık'ın üzerinde duracağız. 53'teki Ayaks operasyonu ve bu Ayaks operasyonuna giden süreç, bu ne taraftan geldi, ne tarafa doğru gitti ve sonuçları ne oldu, bunun üzerinde duracağız. Çok kısaca özetlemek gerekirse, malum hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem İkinci Dünya Savaşı'nda kuzeyden Rusların, sonra Sovyetlerin, güneyden de İngilizlerin işgali vardı İran'da ve bunun oluşturduğu zaten 1-2 asırdır devam eden bir işgal karşıtı bir dip dalga vardı. Ve bu dip dalga 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Britanya'nın zayıflamasıyla ve İran'daki ekonomi üzerinde, bilhassa petrol endüstrisi üzerindeki yabancıların hakimiyetiyle birleşince burada biraz daha bir milliyetçi uyanışı başlatmıştı İran içerisinde. Doktor Musaddık da bu milliyetçi uyanışın üzerinde kendini var etti. 1951-53 arasında başbakanlığı var. Petrol endüstrisini millileştiriyor. Onun arkasından da devam eden bir Şah döneminde İngiltere ve Amerika etkisine karşı yine bir artan milliyetçilik var. O milliyetçiliklerin içerisinde biraz da Musaddık'ın konumunun üzerinde duracağız. 53'te darbeyle devrildi. Bir İngiliz-Amerikan darbesiyle, Ayaks operasyonuyla devrilmişti. Geniş tabanlı bir koalisyonla hareket etmişti. İçinde sosyalistlerin, Tudehçilerin, milliyetçilerin, hatta İslamcıların da olduğu, ama sonradan biraz da Soğuk Savaş şartları içerisinde 1950'lerin başı itibariyle Amerika Sovyet etkisini de kırmak için Musaddık eksenli bir hareketi ortadan kaldırmak istedi ve bu süreçte de 53'te General Fazlullah Zahidi'nin öncülüğünü yaptığı bir askeri darbeyle önce İngilizler denedi, olmadı. Birkaç gün sonra Amerikalılarla birlikte denediler. Sokakları hareketlendirdiler. O dönemki serserilerle, kabadayılarla. Askerler bir yandan darbe yapıp başbakanı derdest ettiler ve arkasından da önce idama çarptırıldı, sonradan ev hapsine çevrildi ve uzunca bir dönem 67'de ölene kadar yaklaşık olarak 14 sene Ahmedabad'da, Tahran yakınlarında kendi mülkünde sürgünde yaşadı. Ama Musaddık'ın mirası sona ermedi. Hem İran milliyetçiliği üzerinde hem anti-emperyalizm üzerinde, sömürgecilik karşıtlığı üzerinde yükselen bir Musaddık etkisinden bahsedebiliriz. Hatta 78'in sonu 79'un başında sokakları dolduran kitleler 79 İran devrimine giderken ellerindeki posterler arasında en fazla dikkat çekenlerden bir tanesi Hümeyni ile birlikte Doktor Musaddık'ın posterleriydi ve Musaddık'ın mirası daha sonra da İran milliyetçileri üzerinde devam etti. Anti-emperyalizmin de bir bayrağı olarak görüldü. Devamını içeride uzun uzun tartışacağız, anlatacağız. Herkese iyi akşamlar, selamlar.